Merhaba, Think Talks'ta konuğumuz Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Uygulamaları Direktörü Kutalmış Damar. Aynı zamanda Kutalmış Damar, Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, mezunumuz olduğunuz için de ayrıca gururluyuz. Önce eğitim hayatından kısa bir başlayalım. Tabii. Ankara Fen Lisesi'nde okudum liseyi. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği. Sonra Amerika'da St. Joseph Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktora tezimi vermek için çalışıyorum. Mezun olduktan yaklaşık bir hafta sonra uçağa binip gittim diyebilirim. O yüzden aslında mezun olmadan daha 3-4 ay öncesinden bütün planlamayı yapmıştık. Zaman kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Belli planlar dahilinde. O yüzden yani bir dil okuluna, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Philadelphia'da bir dil okuluna önceden planlamalar yaptık. Mezun oldum. Mezuniyet belgesini almak için bekledik. Sadece yaklaşık bir hafta sonra da gittik. Sonrasında yine orada kalmaya devam ettiniz mi? Orada kalmaya devam ettim. Orada önce öğrenciydim. Öğrenci olduktan sonra mevcutta öğrenci olduğum üniversitede profesyonel çalışan olarak çalışmaya devam ettim. Ve yaklaşık 3 yıl Amerika'da yaşadım, çalıştım. Ve sonrasında Türkiye'ye döndüm 2010 yılında. 2010 yılından sonrası nasıl ilerledi? 2010 yılında sonrasında çok kısa bir Microsoft partnerinde çalıştım. Sonrasında IBM'de yaklaşık 3 yıl, SAP'de yaklaşık 6 yıl, bunun 3 yılı İstanbul'daydı. Sonra 2017 yılında Dubai'ye taşındık. 3 yıl, 3,5 yıl civarında SAP'de ve şimdi yaklaşık 1,5 yıldır da Microsoft'taki şu anki görevime devam ediyorum. Evlendikten sonra gittik ama Dubai'de. Yani bir kısım 3 yıl ilk üniversite mezun olup Amerika'ya gittim. Ama sonra Türkiye'ye döndüm, evlendim ve evlendikten sonra yaklaşık 5 yıldır Dubai'de yaşıyoruz. 5 yıl biraz daha geçti. Türkiye'de IBM ve SAP'de Türkiye'de çalıştım. SAP'de Türkiye'de çalışırken 3 yılın sonunda yine SAP ile Dubai'ye gittim. Ama giderken ailemle beraber gittim. Aileyle beraber gittiğimizde belki biraz daha zor oluyor olabilir. Ama genel olarak çok mutluyuz, memnunuz. Yani ciddi bir problemle karşılaştığımızı düşünmüyorum. Bir de artık hayatın çok daha global olduğunu düşünüyorum. Yani zaten hepimiz çok daha o kültürler olarak birbirimize yakınız. Ben konuşmanızı da dinledim. Aslında hani not ortalamam çok yüksek değil dediniz. Hatta işe alım sürecinde de biraz sıkıntı, yurt dışında ilk işe gireceğiniz zaman bir sıkıntı olmuş. Ama bununla ilgili herhalde Yeditepe'yi çok gururlandıracak bir şey anlatmıştınız. Onu da anlatmanızı rica etsem. Tabii ki. Şimdi buradayken bazı şeylerin çok farkında değiliz. Hatta belli normlar veya değerler ülkeler bazında da değişebiliyormuş. Yani farklı ülkelerde çalışınca bununla çok fazla karşılaştım. Bu örneklerden birisi, biz buradayken çok fazla Yeditepe'nin Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi, özel üniversitesi olduğunu söylerlerdi. Private University. Yani biz vakıf üniversitesi diyoruz değil mi? Amerika'daki ilk okula başvuruda bulunduğumda MBA'ye, okul ilk 25'teydi başvurduğum MBA bölümü ve doğal olarak ortalamam da düşük olduğu için başvurumu bile kabul etmediler. Sonrasında tekrar görüşmelere devam edip okula okumak istediğimle ilgili bir mektup istediler benden. Buradan hocalarımdan referans mektupları artı benim okula girmeyi neden istediğimle ilgili mektubu yazarken fark ettim. Bizim hocaların mektuplarında Turkey's biggest private university yazıyor. Oradaki değerlendirmede bunu çok değerli buldular. Çünkü aslında Amerika'da genelde private üniversiteler zaten Amerika'nın en değerli üniversiteleri ve başka bir ülkenin private üniversitesi ve en büyük private üniversitesinden gelmiş olmak onlar için çok değerliydi. Başka bir örnek vereyim size. Amerika şu an o kadar büyük bir kıta ki ben üniversitenin içinde de çalıştığım için Doğu yakasındakiler, batıdakiler de doğudaki üniversiteleri bilmezler. O yüzden aslında orada üniversite adı diye bir şey yok. Kişinin neler yaptığı, kendisini nasıl geliştirdiği gibi bir durum var. Ama the biggest private university aslında genel geçer bir şeymiş. Bunu fark ettik. Peki seçtiğiniz şeyin kendiniz için doğru meslek olduğunu düşündünüz mü? Doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta biz bunu birçok sefer konuşuruz daha yakın arkadaşlarımla da, ailemle de. Meslek aslında bazen biz 4 yıl okuyup o mesleği bize giydiriyorlar ve ömrümüzün sonuna kadar onunla devam ediyormuşuz gibi hissediyoruz ama hayatın tamamına baktığımızda o 4 yıl çok kısa bir zaman. Yani ben şimdi kendime bakıyorum, üniversiteden mezun olalı yaklaşık neredeyse 4 üniversite, belki 5 üniversite daha olmuş. Mutsuz olduğum anda dönüp yeniden kendimi bir alanda geliştirip ya da yeniden üniversiteye gidip üniversiteyi okuyup aslında mutlu olacağım alana da devam ediyor olabilirim. Yani kendimize bence bu gömlekleri giydirip kısıtlıyor olarak düşünmek çok mantıklı değil.
Peki ben böyle kısa bir araştırma yaptım. Yeditepe Üniversitesi'nin mezunu da olunca sizin hakkınızda. Bir de müzik tarafı var. Doğru. Müzikle hep çok ilgileniyordum. Yeditepe Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'na gitme şansım oldu. Orayı kazandım ve ilkokulu beraber okudum. O yüzden hem bir hobi oldu, hem akademik hayatın bir parçası oldu, hem de yarı profesyonel diyebileceğim şekilde, yani elimden geldiği kadar kurumsal hayatın dışında müzikle devam etmeye çalışıyorum. Aslında şimdi müzik ve elektrik elektroniği konuşunca galiba hayatta zaman yönetimi de çok önemli bir şey ki şu anda ondan pandemiyle beraber bence çok daha uzaklaştık. Doğru. Yani ben kendi adıma öyle hissediyorum en azından. O kadar çok hani telefonla gerçekten hızlandırarak bir şeyler izliyoruz. Bilgisayarda bir şey izlerken hızlandırıyoruz. Ama dışarı çıktığımızda artık biraz böyle yavaşladığımızı, bir şeylere yetişemediğimizi Doğru. hissediyoruz. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani zamanı iyi yönettiğinizi düşünüyor musunuz? Hem hobi olarak yarı profesyonel yaptığınız işi hem de profesyonel olarak yaptığınız işte hiç zamanla ilgili sorun yaşıyor musunuz? Tabii ki yaşıyorum. Bence yaşamamak çok şey değil. Aslında neyi yapıp neyi yapamayacağımı biraz öncesinde karar verip yapamayacaklarım ve onun karşısında karşılaşacağım sorunları önceden kabul ediyorum diyebilirim. Çünkü aslında hemen hemen herkes için her şeyi yapıyor olabilmek mümkün değil. Kendi adıma iki farklı işte çok fazla ilgilenirken öncesinden neyi yapamayacağımı ve yapamadıktan sonra neyle karşılaşacağımı biliyorsam o beni üzmüyor veya bir sorun teşkil etmiyor. Hatta ben bunu iş hayatımda da aynen bu şekilde uygulayıp bir şeyin olmayacağını önceden biliyorsanız ve hayatın kalanını ona göre kurguladıysanız aslında o kimse için bir sürpriz olmadığı için sizin için de bir problem teşkil etmiyor. Yani ben bu hayattaki zaman yönetimini yapamayacaklarımı önceden bilip onlara göre ilgili aksiyonlar almak gibi planlamaya çalışıyorum. İkisini birleştiriyorum. Ne kadar oluyor emin değilim ama bir şekilde şey yapıyoruz. Elektrik elektronik okuyanlara, hatta artık galiba konservatuvar öğrencilerine de böyle vermek istediğiniz bir mesaj. Yani dönüp geriye baktığımda bence şey çok önemli. Bir, mutlu olacağımız şeylere önceden karar veriyor olmak. Çünkü ya mutluluk ya şansla gelecek ya da biz mutluluğu seçerek elde etmeye çalışıyor olacağız. Ve bence düşünmemiz gereken şey mutluluk. İş, görev, hangi ülke, nerede olacağımız değil, mutluluk. Ve mutlu olmak için neye ihtiyacımız olduğunu da sadece biz biliyor olabiliriz. Mutlu olmanın çevresinde bizi mutlu edecek şeyleri bulup sonra onları elde etmek için bir kariyer planlaması veya bir hayat planlaması kurunca bence hayatta mutlu oluyoruz. Mutlu olunca da zaten gayet keyifli geçiyor. Çok teşekkür ederiz Ben değerli teşekkür ediyorum. zamanınızı ayırdığınız için. Hoşça kalın.